Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet arkadaşlar, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere çok gösterişli güzel bir model anlatacağım. Evet, buyurun, dilerseniz modelimize geçelim. Bu şekilde bir alize ip kullanacağım. Hemen şöyle kalınlığını, inceliğinde göstereyim. Kalınlığı, inceliği bu şekilde ince bir ip arkadaşlar. Tığ numaram ise 1.30 milimlik tığ kullanacağım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Tığıma ipimi sabitliyorum. Burada zincirler çekerek modelimizi kuracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani 13 ve 13'ün katları zincir sayılarımız artı 3 zincir eklememiz gerekiyor. Evet, zincirlerimizi çekelim. Sizlere model gösterecek kadar zincirlerimi çekiyorum arkadaşlar. Bir 13 zincir daha çekiyorum. Sizler yapacağınız örgünün enine göre 13 ve 13'ün katları bu şekilde zincirler çekebilirsiniz. Artı 3 zincirimi ekliyorum. Evet. Burada hemen en son zincirimden 4 tane zincir daha kenar zinciri ekliyorum ve tığımın başına ipimi aldım. Burada trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Her bir zincirimizin içine ikili trabzanlar yapıyoruz. Tabii ki sizler istediğiniz lastik örgüyü bu modelin altına yapabilirsiniz. Ben bir sıra trabzan yapacağım. Evet, bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet, trabzanlarımı yaptım. Burada birinci sıradan başlıyoruz. 4 tane zincir ile geriye döndüm. 3 tane trabzan, kenar trabzanı yapıyorum hemen burada. 3 tane kenar trabzanı sizler tabii ki yeleklerde, hırkalarda kenar trabzanlarını fazla tutabilirsiniz. Birini bir, diğerlerini ikişer çekerek trabzanlarımı yaptım. Kenar zincirimle birlikte 4 tane trabzan ve zincir, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 5. trabzanımın tepesinden bir tane ikili trabzan. Tekrar 2 tane zincir, tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan bir trabzan daha. Burada yine 4 tane zincirimizi çekiyoruz arada. Tığımın başına ipimi aldım. Sayıyorum. 5. trabzanımdan trabzan. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki trabzanıma trabzan yapıyorum. Tekrar sıradaki trabzanıma üçlü trabzan. Aradakiler üçlü trabzan arkadaşlar. Yine tekrar trabzan. Arada 4 tane trabzan. 4 zincir, tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımın içine yine bir model yeri kuruyorum. Arada 2 zincir, aynı yuvanın içine tekrardan ikili bir trabzan. Burada yine 4 tane zincirimizi çekelim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine 5. trabzanımın içine yine bir trabzan. Kenar trabzanlarımızı oluşturuyoruz. 4 tane yine trabzan ayarladım kenar kısmı. Modelimizin birinci sırasında bu işlemi yaptık arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Devam ediyorum. Modelimizin ikinci sırasında 3 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm.
Burada yine kenar trabzanlarımızı olduğu gibi yapıyoruz. Üçlü trabzan, birini bir, diğerlerini ikişer çekerek trabzan yapıyoruz. Hemen ikinci sıramızda 4 tane zincir çekiyoruz. Hemen yapmış olduğum yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada 5 zincirimin etrafından bu şekilde girerek 13 tane ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane ilmeğimi hemen bu şekilde topladım ve kapattım. Bu yine yuvamızın içine sık iğne ile sabitledim. Tekrar burada zincirimizi çekiyoruz. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz arkadaşlar. 13 tane ilmek. Evet, ilmeklerimi çıkartıyorum. Şimdi burayı hızlı geçiyorum. Çünkü ilk yapmış olduğumuz kısmı gösterdim. Evet, topladım ve kapattım. Aynı yere yine bir tane sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3. Hemen şöyle zincirimi çekiyorum. Yine 3. Tekrar alayım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimizi çekiyoruz. Yine 13 tane ilmek çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet, 13 tane ilmekten sonra yine toplayıp kapatıyoruz. 3 yapraklı bir çiçek oluşturuyoruz buraya. Evet, topladım ve kapattım. Yine aynı kısma sık iğne ile sabitledim. Evet, bu şekilde bir çiçek oluşturduk. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen aradaki ara trabzanlarımızı üçlü yapıyoruz. Çünkü modelimiz hızlı ilerliyor. Evet, her bir trabzanımın tepesine üçlü trabzanlar yapıyoruz. Toplamda 4 tane ara trabzanımız var. Şimdi aynı şekilde çiçek oluşturuyoruz bu kısma. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Sık iğne ile girdim. 5 zincir, 13 tane ilmek çıkartıyoruz. Her birini topladım. Bir sık iğne ile kapattım ve yuvamıza yine sık iğne ile birleştirdik. Evet, ben 2 yaprağı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yine 2 yaprağımızı tamamladık. Hemen burada yine zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki kenar zincirlerimizi yapıyoruz. Evet, kenar trabzanlarımızı olduğu gibi yapıyoruz. Şimdi modelimizin 3. sırasına geçiyoruz. Burada yine
4 veya 3 kenar kısmını sizler elinizin ayarına göre ayarlayın. Buradaki yine trabzanlarımı yapıyorum. 3 de çekiyorum arkadaşlar. Kenar trabzanlarını da sizler modelin gidişine göre ayarlayın. Evet arkadaşlar, burada hemen şu görmüş olduğunuz çiçeğin kısmından bir tane sık iğne yapıyorum. Ortalıyoruz. Bir tane sık iğne. 5 tane zincir çekiyorum. Yine tekrar ortalıyorum. Çiçeğimin ortasından bir sık iğne ile yine buraya sabitliyoruz. Burada yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane sık iğne ile sabitliyoruz. Şimdi burada tığımın başına ipimi alıyorum. Hiç zincir çekmeden aradaki ara trabzanlarımızı yapıyoruz. Üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Ara trabzanlarımız modelimiz ile hemen eşit oldu arkadaşlar. Üçlü çekmemin sebebi bu. Yine hemen zincir çekmeden birinci yaprağıma sık iğne olarak sabitledim. Hemen şöyle tekrar alayım. Tam ortalıyoruz arkadaşlar. Arada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine hemen ikinci yaprağıma da sık iğne olarak sabitledim. Tekrar 5 zincirimizi çekiyoruz. Yine diğer yaprağıma da bu şekilde sık iğne olarak sabitledim. Hiç arada zincir çekmeden kenar trabzanlarımızı olduğu gibi yapıyoruz. Modelimizin 3. sırası. Şimdi modelimizin 4. sırasındayız. Bir tane zincir çektim ve 4 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırası modelimizin 4. sırası sık iğne olarak devam ediyor. 4 sık iğnemi yaptım. Hemen buradaki 5 tane zincirimin içine 6 sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bir diğer kısma geçeceğimizde hemen bir tane zincir çekip 6 sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, tekrar 6 sık iğnemizi yaptık. Burada aradaki ara trabzanlarımızın üzerine de 4 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 6 sık iğne, arada bir zincir. Bu şekilde 4. sıramızı kapatıyoruz ve diğer modelimize tekrardan başlayacağız arkadaşlar. Evet, 6 sık iğne, arada bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine sık iğnelerimi yapıyorum trabzanlarımın tepesine. Evet. Hemen şöyle göstereyim modelimi. Modelimiz bu şekilde kabartmalı çiçekler, gerçekten hoş bir model. Şimdi tekrarını yapacağız. Evet, bunun tekrarı olacak arkadaşlar. Bir alt sırada yapmış olduğumuzun tekrarlıyoruz. Hemen yeni başlayanlar için modelin başlangıcını tekrar gösteriyorum. 4 tane zincirimi çektim. Sık iğnelerimin tepesine trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3 tane trabzan, kenar zincirim ile 4 trabzan. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekmiştik. Tığımın başına ipimi aldım.
Arada bir zincir çekmiştik arkadaşlar. Bir zincir çekmiş olduğumuz kısma geldim. Burada ikili bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, ikili trabzan. Şimdi yine yapmış olduğumuz kısım 4 zincirimizi çekip 1, 2, 3, 4 zincirimizi çektik. Yine trabzanlarımızın tepesine trabzan. Pardon, sık iğnemizin tepesine trabzan oluyor. Üçlü çekiyorum aradaki trabzanları. Buna dikkat ederseniz iyi olur. Çünkü aradaki üçlü çekmeniz modelle birlikte yürümek demektir. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Evet, şöyle modelimin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim sizlere. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Gerçekten çok hoş, muhteşem bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Harika yelekler, şallar yaparsınız. Evet, yakadan başlamalı. Örgülerde de bu şekilde görünecektir arkadaşlar. Şöyle detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Çeyizlik örgülerinize, bebek örgülerinize, yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi örgü alanında kullanabileceğiniz muhteşem bir model diye düşünüyorum. Evet. Bu videomda sizlere bu modelin yapımını detaylı bir şekilde dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz bir beğeni, bir yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hemen modelimizin arka yüzünü de göstereyim. Videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Modelimizin arka yüzü de pürüzsüz duran hoş bir model. Evet, modelimizin görüntüsü bu. Evet arkadaşlar, bugünlük de bizden bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.